Orkidenizin çiçek saplarının böyle uzaması, üzerinde bol tomurcuklar ve çiçekler olması için yeni kökler, sağlıklı ve parlak yapraklar, yeni çiçek sapları için büyüyen köklerin sağlıklı, iri ve güzel olması için orkidenize kullanabileceğiniz harika bir tarifle karşınızdayım. Herkesin evinde bulunan kolay bir malzemeyle iki farklı tarif yapacağız ve orkidelerinizde farkı kısa sürede göreceksiniz. Orkid Kadiz kanalıma hoş geldiniz. Ayrıca orkidenizde yapraklarınızın uçlarında ve yaprak kenarlarında bu şekilde sarılıklar varsa, yeni çıkan yapraklar şekilsiz büyüyorsa bu gübre tam size göre. Videoyu daha hızlı izlemek için ayarlar butonuna bastıktan sonra oynatma hızından dilediğiniz hızda videoyu izleyebilirsiniz. Yine ayarlar butonundan dilediğiniz dilde videoyu izleyebilirsiniz. Gübre yapmak için bugün yumurta kullanacağız. Yumurta, kalsiyum, fosfor ve B12 vitaminleri sayesinde çiçeklerin hızla büyümesine yardımcı olur. Yumurta kabuğunun içindeki zarı çıkardıktan sonra yumurta kabuklarını güzelce yıkayın ve kurutun. Sonra bir poşet içerisinde biriktirebilirsiniz. Ben elimle küçülttükten sonra ikinci aşamaya geçiyorum. Yani yumurta kabuklarını sterilize ediyorum. Yumurta kabuklarının zarını soymak ve bu şekilde kavurmak, saksı içerisinde oluşabilecek sineklenme, böceklenme ve bakteri oluşumunun önüne geçmek içindir. Bugün sizlere yumurta ile hazırlayabileceğiniz iki tarif vereceğim. Lütfen her aşamayı dikkatle takip edin. Yumurta kabuklarını soğuttuktan sonra kabukları blenderda toz haline gelene kadar öğütüyorum. Bu sihirli tozu ağzı kapalı ve serin bir yerde aylarca muhafaza edebilir, evinizdeki diğer bitkiler için de güvenle kullanabilirsiniz. Lütfen tarifin hazırlanış ve uygulanış aşamalarını dikkatle takip edin. Gübreyi hazırlamak için 500 mililitrelik cam bir kavanoz, limon ve 4 çay kaşığı hazırlamış olduğumuz yumurta kabuğu tozuna ihtiyacımız var. Yumurta kabuğundaki kalsiyumun açığa çıkması ve hızla çözülmesi için limon suyundan faydalanıyoruz. 4-5 damla limon suyu yeterli. Üzerine arıtılmış ya da dinlendirilmiş, kısacası klorsuz 500 mililitre sıcak su ekliyorum. Güzelce karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum ve karışım soğuyuncaya kadar dinlendiriyorum. Oda sıcaklığına gelen gübreyi seyreltmemiz gerekiyor. İçindeki tortular karışmayacak şekilde genişçe bir kavanoza karışımı boşaltıyoruz. Üzerine 500 mililitre oda sıcaklığında su ekliyoruz ve karışım hazır. Orkidelerim susuz, yani kökleri gri. Bu şekilde gübreyi direkt olarak onlara asla veremem, yoksa kökler yanar. Tüm orkidelerimi oda sıcaklığında dinlenmiş su içerisinde 1 dakika bekletiyorum ve köklerin nemlenmesini sağlıyorum. Bu aşama sayesinde hem kökler yanmayacak hem de orkideler nemlenmiş kökleri sayesinde gübreyi çok daha güzel ve etkili şekilde bünyelerine alacaklar. Dikkat edin, henüz gübreyi kullanmıyoruz. Gübremizi az sonra kullanacağız. Ve çok önemli püf noktalarından bahsedip ikinci tarife geçeceğiz. Orkidelerin kökleri nemlendi ve artık gübrelemeye hazırlar. Daldırma yöntemiyle gübreleme yapacağım. Eğer orkideniz yeni yapraklar çıkarmaya başladıysa ya da yeni kök verme dönemindeyse, yaprakların daha sert, güzel ve büyük çıkması için, köklerin de daha aktif, iri olması için bu tarifi vakit geçirmeden orkidelerinize uygulayın. Yumurta kabuğundaki kalsiyumun orkidelerinize katkısı çok büyüktür ve sağlıklı orkide bol çiçek demektir. Bu orkidem eve en son gelen orkide ve hala karantinada. O yüzden en son gübrelediğim orkidem bu. Kökleri henüz saksı altına kadar inmediğinden ona kaşıkla gübre vermeyi tercih ediyorum. Sizler de dilerseniz her orkide saksısı için 5 yemek kaşığı gübre verebilirsiniz. Ben gübreyi verdikten sonra saksı altında biriken suyu tekrar böyle hızlıca saksı üzerinden döküyorum. Bu işlemi birkaç kere tekrarlıyorum ki kökler dibe kadar inmediğinden gübreyi yeteri kadar alabilsin. Daldırma yönteminde 5 dakika gübreli suda kalması yeterlidir. Tabaktaki fazla suyu da muhakkak dökün. Bu arada desteğiniz benim için çok önemli. Sorularınızı sorun, muhakkak detaylıca cevaplandırıyorum. Yumurta kabuğu tozuyla uğraşamam, daha pratik bir şey olsun diyorsanız kahvaltı için haşladığınız yumurtaların suyunu asla dökmeyin. Bir orkide için 2 haşlanmış yumurtanın suyu yeterlidir.
Yumurta suyunun kesinlikle oda sıcaklığına gelmesine dikkat edin. Tüm bu gübreleri ayda bir orkidenize vermeniz yeterlidir. Bu orkidem tüm tomurcuklarını açtı ve artık gübreleme için hazır. Ona uzun zamandır bir gübre vermemiştim ve şimdi yumurta kabuğu gübresiyle onu güzelce destekleyeceğim. Önce köklerini nemlendiriyorum, gübreleme aşamasına geçiyorum. Daldırma yöntemi de uygulayabilirsiniz. Ancak ben bu orkidem için 5 yemek kaşığı haşlanmış yumurtanın suyunu saksıya koyuyorum. Bu çiçekli orkidemin 2 tane çok güzel sağlıklı yaprağı vardı. Ama güneş ya da bilemediğim başka bir nedenden ötürü yapraklarından bir tanesi böyle buruşup solmaya başladı. Yapraklarını salan orkidede kesinlikle kök problemi vardır deyip saksı değişimi ve kök temizliği yapılması önerilir. Ancak buradaki gibi kökleri tamamen sağlıklı orkidede bu yöntemi uygulayabilirsiniz. Yaprak uçlarını suya koyun ve orkidenizin gelişimini seyredin. İşte sizlere bu orkidemin tam bir hafta sonraki değişimini gösteriyorum. Orkidenin yaprak direnci arttı, üzerindeki susuzluktan kaynaklı o çizgilenmeler gitti ve yaprak yeniden parlak ve diri bir görünüme kavuştu. Ve aktif şekilde köklerini büyütmeye devam ediyor. Eğer sizin de orkidenizin kökleri sağlıklı ama yapraklarından birinde bu problem varsa bunu mutlaka deneyin. Yaprak temizliği de çok önemli. Eğer orkide yapraklarında böyle tozlar varsa yumurta kabuğu gübresi suyuyla güvenli bir şekilde yaprak temizliğini yapabilirsiniz. Yaprakların altına ve üstüne bu sihirli suyu spreyleyin. Orkideler yapraklarıyla besin alırlar ve gözenekler açıldıkça çok daha sağlıklı, güzel olurlar. Bu sihirli suyu 30 dakika kadar yapraklarda bekletmenizde hiçbir sorun yok. Ancak dikkat, köklenmesini beklediğiniz herhangi bir orkideniz varsa su kültüründe ya da yosunda asla yapraklarına sprey yapmayın. Kökler gelişmediği için suyu tolere edemiyorlar ve mantar olabiliyorlar. 30 dakika sonra kuru bir koton diskle yaprakları, altlarını ve üstlerini dikkatlice silin ve kurulayın. Yaprak aralarına ve taç yaprak ortasına dikkat edin. Kesinlikle nemli kalmasın, yoksa orkideniz günden güne çürür ve hastalanabilir. Eğer orkidenizin yaprakları büyürken bu şekilde şekilsiz büyüyorsa ya da yaprakların uçlarında, kenarlarında böyle sarı renkler, sararmalar görüyorsanız orkidenizin kalsiyuma ihtiyacı olduğunun en büyük işaretidir. Muhakkak bu gübreleri yapın. Evet, bugün sizlere birbirinden güzel 2 tarifle orkidelerinizi nasıl çiçeklendirip sağlıkla büyütebileceğinizi gösterdim. Videomu beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı ve bana destek için bol bol beğeni atmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın, sevgiyle kalın.